Onların kabul direktörü Roy Fink'le görüşüyor olacağız. Görüşmeden önce bizimle henüz tanışmayanlar için kısaca IC World'dan bahsetmek istiyorum. Değişim programlarının dünyada yaklaşık 90 yıllık bir geçmişi var ve IC World Türkiye'de bunu yaklaşık 30 yıldır gerçekleştiriyor. Senede ortalama 200 ila 300 öğrenci yurt dışına gönderiyoruz. Bunlara ek olarak özel lise ve üniversite danışmanlığı konusunda da çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi seçerken öncelikle öğrenciler bize aday oluyorlar. Sonrasında bir dil sınavına tabi tutuyoruz onları. Burada yeterlilik kazanan öğrencileri de mülakata alıyoruz. Bunu takiben öğrenci veli görüşmelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlardaki amacımız öncelikle öğrenci böyle bir değişime hazır mıyı anlamak. Bununla birlikte öğrencinin ihtiyaçlarını anlayıp onun için en uygun okulu seçmek için mülakatları gerçekleştiriyoruz. Sonrasında program ve okul başvurularını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7-8 okula başvuruyoruz öğrenci için. Kabul maillerini takiben de program başvuru işlemlerini tamamlıyoruz. Bundan sonra da Temmuz ayında seçilmiş olan öğrencilerimizi bir oryantasyon kampına da bir araya getiriyoruz. Bu kamp yaklaşık bir 4 gün falan sürüyor. Mezunlarımız da burada bizimle birlikte oluyorlar ve deneyimlerini paylaşıyorlar öğrencilerimizle. Ve öğrencimizin vize uçuş işlemleri gibi böyle detayları gerçekleştirdikten sonra da onları da yeni hayatlarına yolcu ediyoruz. Bunun sonrasında da eğitim süreci boyunca öğrencilerimize destek olmak için ekibimiz çalışmaya devam ediyor. Yani gönderdikten sonra da onlarla beraber oluyoruz. Şimdi webinara başlayalım. Wilbraham Monson Akademi'den Roy Fink'le görüşmemize başlayalım. Hi everyone. So my name is Roy Fink and I represent the Wilbraham Monson Academy. We are one of the boarding schools out of Massachusetts. Massachusetts is located in New England, which is the northern part of the United States. So what I want to do the first is I want to give you guys, show you guys a quick video that is going to be a virtual tour of our campus, and I'll speak throughout it. And after that, I'm going to give you guys a quick presentation with some numbers and some different programs that we have at the school, and we'll open it up for some questions after that. Right? Roy, yes. I'm going to do a translation as you speak. So. Perfect. Roy, Wilbraham Monson Akademi'nin yerinden bahsetti. Massachusetts'te olduğundan, New England'da olduğunu söyledi. Biraz da yapacağı sunumdan bahsetti. Şimdi sayılarla bir video izleyeceğiz öncelikle. Daha sonra sayılarla okulu tanıtıyor olacak. Good. So Wilbraham Monson Academy, we're established at 1804 and we're one of the oldest boarding schools in the United States. 1804'te kuruldu okul ve en eski boarding yatılı okullardan bir tanesi Amerika'da. This is Rich Hall, so it's our main building and it's an historic building. The first floor is kept the same way it was and it has a lot of administrative offices. And the second, third and fourth floors are the dorms. Bu en eski binalardan bir tanesi. Burada ilk katta ofisler var, ikinci katta da yatılı öğrencilerin kaldığı bölüm var. This is the head of school, Mr. Isler, and he is a very nice man. Okulun müdürünü gösterdi. This is the campus store, so we have different clothes, we have school supplies, some snacks, and things for the students. Burası da kampüsteki öğrencilerin alışveriş yapabilecekleri alan. This is a dining hall, so as you can see, we got all the flags of the countries representing us. Burası yemekhane. Burada kampüste yer alan bütün öğrencilerin ülkelerinin şeyleri var, bayrakları. We have different options. We got American food, we got international food, we got salad bar, we got pasta bar, we have soup bar, so there's a lot of options for the students. Burada farklı birçok yiyecekten yiyebiliyorsunuz. İşte Amerikan yemeklerinin olduğu, daha böyle hani uluslararası kuzinin yemeklerin olduğu veya işte salata alabileceğiniz farklı birçok yemek yiyebiliyorsunuz. This is the gate to the academic side of the academy. Burası akademik bölüm.
This road calls Broadwalk, and it's the main artery on campus. And students go up the hill to the classes and down the hill to the rooms. Bu da sınıflara ve işte öğrencilerin kaldıkları yurtlara gidebilecekleri yolu gösterdi burası. This is some of our recreational grounds, so you can see it's very green and very lush, and it's a beautiful campus. Burası rekreasyonel aktivitelerin yapıldığı alanlardan bir tanesi. İşte görebileceğiniz gibi gayet yeşil ve güzel bir alan. That is Binney Hall. That's where our art classes are taken. Excuse me? That was Binney Hall. That's where we have all of our art classes. Burası da bütün bu sanat aktivitelerinin yapıldığı ve ana alanlardan bir tanesi. And this is called Manor. That's where we have all of our business and our science classes. Burada da işletme ve fen bilimleri derslerinin olduğu alan. And this is a trading center we have on campus for our business students, so they can do some stock, learn how to pick stocks, do some portfolio management and stuff like that. Burada da işletme bölümünde ders alan öğrencilerinin çalıştığı alan, finansal aktiviteler öğreniyorlar. İşte orada işte stokları almayı falan öğreniyorlar. This building called Wallace Blake, and it's a girls' dorms. Burası kızların kaldığı yatılı taraf. So we have four dorms on campus. Two for the girls, one for the boys, and one for the middle school. 4 tane yatılı alan var, yatakhane var öğrenciler için burada. 2 tanesi kızlar için, bir tanesi erkekler için, bir tane de ortaokul öğrenciler için. This is a tradition we have in school, started in 1940. And every student, when they graduate, they create a stone and they live there somewhere on campus. So the students are always with us. Bu 1940'lardan beri olan bir gelenekleri. Her öğrenci mezun olduğu zaman buraya ismini bırakıyor bu taşlara. This is another one of the girls' dorms called Smith Hall. Burası da kız yurtlarından bir tanesi, Smith Hall ismi. And this is the newest building on campus, which is called the Athenaeum, which is a gathering space. Bu da en yeni alanlardan bir tanesi, insanların, öğrencilerin bir araya geldiği alanlardan biri. And it hosts the old school, we have the old school library in there, as well as study rooms for the students. Burada hem kütüphane var, hem de öğrencilerin çalışabileceği alanlar var. And we do have a few personal meeting rooms, so the students, if they have a presentation or they have a group project, they can go in and study together. Burada aynı zamanda toplantı odaları var. Öğrenciler buraya gidip birlikte proje geliştirebiliyorlar, çalışabiliyorlar veya sunumlar yapabiliyorlar. And this is our athletic department. Burada da spor aktivitelerin yapıldığı alan. So in this building, we got the weightlifting room, we got the boys and girls locker rooms, we got the swimming pool, equipment room, and then the gym. Burada işte ağırlık kaldırabildikleri öğrencilerin işte gym'in olduğu, bu spor alanının olduğu ve havuzun olduğu bir alan aynı zamanda. And this is a basketball gym, so we have a basketball team plays there and our volleyball team. Hem basketbol takımının hem de voleybol takımının çalıştıkları alanda burası. We have a track on campus, we have a track and field team. Hem koşu takımları da var okulda. And this is the girls varsity soccer field.
Bu da kızların futbol oynadıkları alan, futbol takımının oynadığı alan. This is the American football practice field. Burası da Amerikan futbolu oynanan alan. And behind it we got the soccer field and the baseball field. Arkasında da beyzbol ve futbol alanları var. Futbol alanları var. And we also have a turf field on campus. You also have what? Turf field on campus. What field? I'm sorry. Turf, so it's fake grass field. Okay, fake. I don't know how to translate that, but it's quite all right. I think they saw it. Okay. So that was my video, and now I want to put a presentation with numbers and facts about the school. It's going to be probably more interesting. Şimdi de okulla ilgili sayıları, dataları paylaşacağı bir sunuma geçiyoruz. So can you see that? Yes. Awesome. So our motto of the school is at home in the world, because we got a large international population. So our campus is really a microcosm of the world. Kampüslerinin dünyanın bir mikro ölçeğinde bir yansıması gibi olduğunu söyledi. Motoları evde, dünyadayız. Bunun sebebi de çok ciddi bir uluslararası öğrenci şeyi olduğu için, popülasyonu. And we are, as I mentioned, one of the oldest boarding school in the US. We were established at 1804. En eski yatılı okullardan bir tanesi dünyada, Amerika'da 1804'te kurulmuşlar. And we're located in Wilbraham, Massachusetts, which is about an hour and a half away from Boston, where the nearest international airport is, which is called Logan. Wilbraham, Massachusetts'te yer alıyor okul. Boston'a 1,5 saat uzaklıkta. En yakın havaalanı da Boston olduğu için. And then we have about a total of 400 students in the school, and about half of them are boarding students and half of them are day students. Totalde 400 tane öğrenciler var. Bunların yarısı yatılı öğrenci, yarısı da gündüzcü öğrenci. Our upper school starts at grade 9 and goes all the way to postgraduate here, and our middle school boarding starts at grade 7. Lise yani 9 ila 12 arasında ve daha sonra mezuniyetten sonraki senesi de var. Ortaokulda 7. sınıfta başlıyor yatılı olarak. We have about 120 international students, which is about a third of the population, and they come from 33 different countries. So we have kids from all over Europe, all over Asia. We got kids from Africa. We got kids from South America, North America. So we have a very diverse international population. 120 öğrenci, bu 400'ün 120'si yani 1/3 kadarı uluslararası yani farklı ülkelerden gelen öğrenciler. 33 farklı ülkeyi 33 farklı ülkeden geliyorlar. Burada işte Avrupa'dan, Afrika'dan, işte Güney Amerika'dan birçok farklı ülkeden öğrenciler olduğunu söyledi. We have a class size about 12 to 15 students in a classroom, and a ratio for faculty to students about 6 to 1 students to a faculty member. 12 ile 15 arasında sınıfların büyüklüğü ve öğrenci fakülte görevlisi oranı 6'ya 1. Some services that we offer, first is college counseling, because we do have all of our students graduate and go to college. So we help them to find out what school they want to go to apply to the school and help them out with that process. Üniversite danışmanlık programları var. Bütün mezun öğrencilerin üniversiteye girdiklerini söyledi ve bu süreçte onlarla birebir ilgilendikleri, onlara en uygun üniversiteleri bulmak için yardımcı olduklarını söyledi. We have an advising program, so every 5 students have an advisor that advises them, and he meets them on a individual basis every week for about 15 minutes, and he helps them if they have any issues in school or anything like that. Aynı zamanda bir danışmanlık programları var. Her öğrencinin bir danışmanı var ve onlarla her hafta buluşuyorlar. İşte 15 dakika görüşmeleri oluyor ve okulda herhangi bir sorunları varsa o süreçte de onlara yardımcı oluyor bu danışman. We have about 30 different clubs, anywhere from baking to mathematics to robotics to science. We got plenty of things for the students to do. 30 farklı kulüp var okulda öğrencilerin katılabileceği. İşte bu matematikten
baking, yemek, işte tatlı matlı yemek pişirmek için kulüpler, birçok farklı alan var öğrencilerin katılabileceği. And we have about 29 different varsity teams, so anywhere from soccer to American football, swimming, golf, rugby, plenty of sports for the students to choose from. Ve 29 farklı spor takımı var okulda aynı zamanda öğrencilerin farklı aktiviteler yapabilmesi için. And for the weaker students, we do have academic support. So if they need any help with writing or any help with with tutoring, we got free tutoring. Ve yardıma ihtiyacı olan daha böyle hani başarı seviyesi düşük öğrenciler için de akademik destekleri olduğunu söyledi. Onlara işte yazmayla alakalı olabilir, farklı derslerle alakalı olabilir. Yardımcı olduklarını söyledi. And some things that makes us different than other schools. First, we have a SIF program, which is a Center of Economic Entrepreneurship and Finance. Diğer okullardan onları farklı tutan özelliklerden bahsedecek şimdi. Bunlardan bir tanesinin Center of Economic and Entrepreneurship, you said, right? Yep. Ekonomi ve girişimcilik merkezlerinin olduğunu söyledi. And the students are able to take different classes in those subjects and prepare themselves for the university in business classes. Burada işte aynı zamanda işletme dersleri de alabiliyorlar. İşte burada aldıkları derslerle de üniversitede alacakları yani o bölümde alacakları derslere hazırlık yapabildiklerini söyledi. We got 23 advanced placement courses, which are college equivalent classes that the students are able to take if they are strong students. Aynı zamanda 23 tane de AP dersleri olduğunu söyledi. Bu dersler üniversitede de kabul edilen dersler, hani yüksek seviyede hani öğrenim kazandıkları dersler öğrencilerin. And we do have SAT course preparation on campus, which is the exam that the students need to take to get accepted to universities. And we do it on 8 weekends on campus, and then the students can take the exam on campus. Aynı zamanda SAT hazırlık kursları da var. İşte hafta sonları gerçekleştirdikleri ve öğrenciler SAT'ye okulda girebiliyorlarmış. And then all of us students end up graduating and going to the university. Ve bütün öğrencileri mezun olup üniversiteye gidebiliyorlar. And then it's going to be hard for them to see, but we have the traditional classes that the students have to take in English, math, social science, and physical science. Burada öğrencilerin alabildikleri dersleri görebiliyorsunuz. Birazcık küçük işte daha hani geleneksel dersler işte matematik, İngilizce, fen bilimleri gibi yani onun altına giren işte kimya falan gibi dersler. But then we also have classes in business, in fine and performing arts, in history and global studies, some computer classes, so the students can take that if they're interested in it. Ama bunlara ek olarak aynı zamanda işte işletme alanında olsun, işte sanat alanında olsun veya işte bilgisayarda öğrenmek istedikleri farklı yetiler olsun, onları da öğrenciler alabiliyorlar. And that is my presentation. So, that's quick. So I'll open the stage now for questions if anyone has any questions for me. Perfect. Şimdi evet bu sunumun sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa onları alabiliriz şimdi. Okay. Let's wait. We have one question. What about the school are you as an administrator most proud of? I'm most proud of our community because we have a very friendly, tight-knit, and accommodating community. We have a very large international population that come from so many different places that everybody here has to be much more patient than other places because there's different languages, different culture, different habits. So I'm really proud of our community, and we have a humble community that really embraces everyone. En çok topluluk yani okulun topluluğundan gurur duyduğunu söyledi. Soru bu arada şuydu. Siz bu okulun bir görevlisi olarak, burada çalışan biri olarak okuldan en çok neden hani gurur duyuyorsunuz? En çok okuldaki topluluktan gurur duyduğunu söyledi. Böyle uluslararası öğrencilerden oluşan bir topluluk var ve hani birbirlerine karşı çok sıcak ve hani kapsayıcı bir şekilde yaklaştıklarını ve bundan çok gurur duyduğunu söyledi.
Do you offer scholarships? So we don't have scholarships, but what we have is financial aid. Mm-hmm. And it's on need based, so depending on the family situation, that's how we determine it. So the students send in the application, and then they send in the application for financial aid. And when we do the file read, so we read the file and determine how strong it is, and then we determine the financial aid piece of it. Burs imkanları okulda var. Öğrencinin ihtiyaçları ve başarı durumuna göre öğrencilere burs veriliyor. Öğrenciler nasıl okula girerken nasıl giriş evaluasyonları yapılıyor? How will my child be evaluated before getting into school? I'm sorry, I couldn't hear it. What was it? How do you evaluate students? So we look at the entire application, and what we look for is the transcript from the last 3 years, so this year and the past 2. We're looking for 3 recommendation letters, so 1 from an English teacher, 1 for mathematics, and 1 from a principal or counselor. And then we do an interview. So we do a Zoom interview. And then we look at the entire application and make a decision. So it's not one thing is more important than the other. They're all meshing together. Bütün bu başvuru sürecine baktıklarını söyledi. Burada 3 farklı öğretmenden aldıklarını söyledi. Öneri mektubu aldıklarını söyledi. Burada işte İngilizce, matematik ve danışman hocasından mektup aldıklarını söyledi. Aynı zamanda son 3 senenin bakıyorlar, transkriptine, yani aldığı notlara bakıyorlar öğrencinin. Bununla beraber bir Zoom görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Bütün bu sürecin çok önemli olduğunu söyledi. Yani sadece tek bir noktanın değil, bütün sürecin çok önemli olduğunu söyledi başvuru sürecinde. One more question. Uluslararası olarak okula giden öğrenciler kaç yıl boyunca okuyor? How many years do international students study at Wilbraham Monson? So we have 120 international students, and they, as I said, they come from 33 different countries. So we do have a Turkish student with us right now. We have kids from Spain, Russia, Kazakhstan, England, Spain, Sweden, Denmark. Anywhere you can imagine, we have kids from. And how many years do they study there for? Depends. So some students come in for 1 semester, some students come for 1 year, and some students come in and start with us at the 7th grade and end up graduating. So they spend about 6 or 7 years with us. 120 tane yabancı öğrenci olduğunu söylemişti sunumunda da. İşte bu Türkiye'den de bir öğrenciler olduğunu söyledi. İspanya, Türkiye gibi, böyle Kazakistan gibi birçok farklı ülkeden öğrenciler var. Bu öğrencilerin okuma süreçlerinin farklı olduğunu söyledi. Bazıları bir dönemlik geliyor dedi. Bazıları 6-7 sene bizimle kalıyorlar dedi. Yani hani bir dönemlik gitmeyi düşünürseniz de böyle bir opsiyon var. Öğrencileri seçerken en çok neye dikkat ediyorlar? Someone asked this question, but I'm going to repeat that again. What is the most important part of the application process? They're all equally important. So we don't look at one part of it, because some students might not be the strongest students, but they have wonderful recommendation letters. And some students might have great recommendation letters, but they're very bad students. So we all look at the entire thing. And the interview is very important, because at the interview, we get to know the students better and realize their interests, how much they want to be involved with the community and stuff like that. Biraz önce başvuru sürecindeki adımlardan bahsetmişti, nasıl ilerlediğinin. Bu süreçlerin hepsinin çok önemli olduğunu söyledi. Çünkü bazı öğrenciler dedi hani çok iyi, yani transkripte bakınca çok iyi, notlarına bakınca, ama aslında çok da iyi öğrenciler değil. Bazıları da hani transkripte çok iyi gözükmüyor ama baktığınızda çok iyi şeyleri var. Öğretmenlerinden gelen bu tavsiye mektupları var. Burada aslında en hani o karar verici noktanın hani bu yaptıkları, Zoom üzerinden yaptıkları toplantıda hani olduğunu söyledi. Çünkü orada öğrenciyi birebir tanıdıklarını söyledi. Başka sorumuz var mı?
okulun ücreti nedir diye bir soru var. What's your tuition fee? So every January changes, but right now our fee is 68,800. 6,800. And the financial aid opportunity is about? So it's anywhere from, I would say it's anywhere from paying half a scholarship, half the cost financial aid. That's the most we usually give. Half, so, you said, right? 50%. Half is the most we ever give, yeah. 68.800 dolar şu an okulun ücreti. %50'ye kadar burs imkanı olduğunu söyledi. What are the required courses to graduate? Mezun olmak için hangi derslerin alınması gerekiyor? So the students have to take 3 years of English, 3 years of math, 2 years of science, and 2 years of physical science. And then they have electives that they have to choose from. You said physical science, right? Yes. Okay. Öğrenciler 3 yıl boyunca İngilizce, matematik, fen bilimleri ve fizik derslerini alması gerekiyor. O şekilde mezun olabiliyorlar. Başka sorumuz var mı? Varsa alalım. Son birkaç dakikamız webinarda. Biri şey sormuş, danışmanlık süreci, üniversite danışmanlık süreci ne zaman başlıyor diye sormuş. When do you start college counseling process? All the way from freshman year to senior year. Freshman and sophomore year, they do some seminars, so it's not as busy. Junior year, they start meeting the college advisor, and then senior year, it's really when they start sending the applications in. Bu süreç aslında ilk lise birinci sınıftan başlıyor. Her sene o süreçte onlara yardımcı oluyorlar. Lise 3'te bu okulların seçimleri süreci başlıyor ve hani lise sonunda da başvurular gerçekleştiriliyor. Başka sorumuz var mı? I believe this is it. All right, it was awesome meeting you guys, and definitely looking forward to talking more if anyone has any questions later on, or anyone wants to apply to our school and talk more to me. Çok memnun olduğunu söyledi sizlerle tanıştığı için. Eğer sorularınız olursa okula hani başvuru yapmayı düşünürseniz onunla bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Geçebileceğinizi söyledi. Teşekkür ederiz katılımlarınız için. Eğer de başka sorunuz yoksa webinara son vereceğiz. Thank you so much, guys. Thank you very much, Roy. All right. Have a good one.